Merhaba. Gönülden örgülerde bugün sizler için yine çok güzel zikzak bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Bayan yelekleri, bebek örgüleri ve dikdörtgen şallarda kullanabileceğiniz bu örneği umarım beğenirsiniz. Bu güzel örneği ayrıca daha başka birçok projelerde de kullanabilirsiniz. Bu örneğin altına lastik koyulması gerekmiyor. Onun için ben örneğe başlarken yelek örecekler için altına çok yakışacağını düşündüğüm ve bu tekniği bilmeyenler için de kolaylık olsun diye macir ilmeği tekniğini kullanarak ilmeklerimi atacağım. Ve belirgin olsun diye de ilmeklerimi çift katlı ip kullanarak atacağım. Eğer arzu ederseniz sizler ilmeklerinizi tek katlı iple de atabilirsiniz. Ayrıca macir ilmeği değil de normal ilmek başlama tekniği kullanabilir veya etek ucu biyesi olarak birkaç sıra haraşada örebilirsiniz. Ön biye olarak da 7 ilmekle haraşo örneğini koyacağım. Tabii ki ön biye olarak başka bir lastik örneği de kullanabilirsiniz. O zaman ön biyeyi ona göre ayarlamalısınız. İlk 7 ilmekten sonra örnek koyulmaya başlıyor. Örneğin motifleri 18 ilmek katsayıları ve 4 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını 3 nolu şiş ve normal kalınlıkta bir bebek ipiyle 2 motif çıkararak yapacağım. 2 motif için bana 36 ilmek, ön biye haroşa için 7 ilmek, 5 tane de ek ilmek olmak üzere toplam 48 ilmek lazım. Şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlk önce buradaki ipimi 2 kat yapıyorum. Ve buraya birinci ilmek için bir tane düğüm atıyorum. Bakın burada yumaktan gelen ip üstten gidecek. 2 katlı ip de alttan gidecek. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Ve bu şekilde devam ederek 48 ilmek atıyorum. ...48 ilmek attıktan sonra şimdi de örgünün tersinden bir sıra hazırlık sırası gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi birinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı. Bu örmeden aldığım ilmekle birlikte 7 ilmek ön biyemiz oluyor. Burada 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum.
Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve bir ilmek düz örüyorum. Bu da ön biyenin önündeki kahve çatlağı. Bir doluyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Şimdi ikinci motife başlıyorum. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Üç ilmeği birlikte ters örüyorum. 6 ilmek ters. Bir doluyorum. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve bir ters. Bir düz. 2 kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Altı. Burada üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. Burada 2 ilmek eksiltme yapmış oldum. 6 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 6 ilmek düz örüyorum.
Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bu 2 ilmeği de sağdan sola birlikte düz örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Ve bir ters, bir düz, 2 kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi 4. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Ama ben örneğin tekrar kuruluşunu, yani yukarı doğru devamını göstermek için 1. sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. Bir ilmek örmeden alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Üç ilmeği birlikte ters örüyorum. 6 ilmek ters. Bir doluyorum. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve bir düz örüyorum. Ve bir ters, bir düz, 2 kenar ilmeğimi örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için 1. sıradan başlayarak 4. sırada dahil olmak üzere bu 4 sıra tekrar edilecek. Bugünkü örneğimizde bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.